Değerli izleyicilerimiz, İsviçre'de herkesi şaşırtan bir kaza meydana geldi. Bir aracın sürücüsü kırmızı ışık yanmasına rağmen tren rayına adeta kendini attı aracıyla birlikte ve neticesinde arkamda görmüş olduğunuz bu tablo ortaya çıktı. Meydana gelen bu kaza sonrasında sürücü hafif bir şekilde yaralandı, olayı ucuz atlattı. Olay Seon'da meydana geldi. Araç kullanılamaz hale geldi. Bana göre en büyük teselli can kaybının olmaması, araçtır vesairedir. Bunlar hepsi detay. Hem de arkadaşlar sürücünün olduğu taraftan vuruyor tren. Neticesinde böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ne diyelim? Dikkat etmek gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz, Zürih'te pek çok bölgede polisler radar taraması yapıyor. Hız sınırını aşanlara büyük cezalar veriyor. A1 karayolunda özellikle bu kontrollerin arttığını gözlemliyoruz. Hatta 2 saat içerisinde yapılan kontrollerde 7 tane sürücüye ceza kesildi. Bunlardan ikisine hapis cezası verildi. Değerli izleyicilerim, hız sınırını ciddi anlamda aştıkları için, yani 120'nin üzerinde gittikleri için 2 kişiye hapis cezası verildi. İlginç. Zürih polisi tarafından yapılan açıklamaya göre 80 kilometre gitmesi gereken yerde 150 kilometre hızla giden 2 kişinin, 2 sürücünün tutuklandığı ifade edildi. İlginç, bir o kadar da düşündürücü. Yani şunu söyleyemiyoruz. Hız yaptın diye cezaevine girme diyemiyorum. Başkalarının hayatını tehlikeye atıyorsun. Yani bir tarafım da çok ağır bir şekilde para cezası da olabilirdi diyor. Yani enteresan bir durum. Bilmiyorum, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? İnsanlar hız yaptığında cezaevine girmeli mi? Değerli izleyicilerimiz, İsviçre'deki alışveriş alışkanlıkları ile ilgili bir anketin sonuçları ortaya çıktı. Yapılan ankete göre halkın %54'ü mağazalara bizzat giderek alışveriş yapıyor. Online alışveriş İsviçre'de önde değil. Bakalım diğer detaylar neler? 2021'de ankete katılanların %54'ü 2019'daki %61'e kıyasla alışverişlerini ağırlıklı olarak mağazalardan yaptıklarını söylediler. %36'lık bir kesim ise hem mağazadan hem de internet üzerinden alışveriş yaptıklarını belirtti. Anket sonuçlarına göre her 12 kişiden biri internet üzerinden alışverişe güveniyor. Ankete katılanların yarısından fazlası, %52'si internet üzerinden alışveriş yaparken ürün seçme ve test etme olanağına sahip olmadığına inanıyor. Ankete katılanların %51'i kargo ücretlerinden şikayetçi. Sonuçlara göre ürün kategorilerinde büyük farklılıklar var. İsviçre halkının %84 oranındaki çoğunluğu bakkaliye ve günlük ürünler için mağazaya gidiyor. Görüş bildirenlerin yalnızca %2'si büyük ölçüde internet üzerinden alışveriş yaptıklarını belirtirken %14'ü her iki seçeneği de kullandığını belirtiyor. Kitap, müzik ve elektronik ürünlerde durum tamamen farklı. Tüketicilerin yalnızca yaklaşık 1/4'ü bu tip ürünler için mağazalara gittiğini söylüyor. Öte yandan 1/3'ü daha çok internetten kitap ve müzik sipariş ettiğini belirtiyor. Genel değerlendirmede alıcıların %37'sinin çoğunluğu için fiyat hala belirleyici konumda. Yani ucuz neredeyse herkes oradan alışveriş yapıyor doğal olarak. Aynı zamanda sadece 1/4'ü ürünleri ağırlıklı olarak etikete göre seçiyor. %38'i fiyat ve etiketlere aynı özeni gösterdiğini belirtiyor. Edinilen bilgiye göre İsviçre Perakende Federasyonu adına strateji danışmanı Oliver Wyman tarafından Kasım 2021'de Almanca ve Fransızca konuşulan İsviçre'de gerçekleştirildi. Söz konusu ankete toplam 2094 denek katıldı. Evet değerli izleyicilerimiz, online artık hayatımızın bir parçası, olmazsa olmazlarımız arasına girdi. Seneye eminim ki İsviçre'de değerli izleyicilerimiz online alışveriş normal fiziken gidilen mağazaları geçecek gibi görünüyor. Dünya bu yöne gidiyor. İyi mi, kötü mü bilemiyorum. Bu konuyla ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sizlere. Şimdi bildiğiniz üzere kredi kartı dolandırıcılığı yapılan alışverişlerde çok yaygın hale gelmeye başladı. Güvenlik açıkları oluşmaya başladı. Benim naçizane size tavsiyem, mutlaka sanal kartlarla alışveriş yapın. Bilmeyenler için anlatıyorum. Sanal kart ana kredi kartınıza bağlı olan
internet bankacılığı üzerinden, mobil bankacılığı üzerinden anında alabileceğiniz bir uygulama, daha doğrusu bir kart numarası. Bu kart numarasıyla alışveriş yapıp limitini belirleyebilirsiniz. Alışverişiniz bittikten sonra limitinizi sıfırlayabilirsiniz ya da alışveriş yaptıkça düşen limiti ayarlayabilirsiniz. Çünkü bu online alışverişler popüler oldukça dolandırıcıların sayısı da artıyor. Güvenlik açıklarını buluyorlar ve sizin kredi kartınızdan paraları çekip alışveriş yapmış gibi gösterip sizi büyük zararların içerisine sokuyorlar. Yani bankalardan bu paraları geriye almak öyle kolay işler değil. Bununla ilgili olarak da tedbirli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Aman siz olun, dikkatli olun. Çok sayıda izleyicimizden bu konularla ilgili mesajlar alıyoruz. Bizzat ben de benzer bir olay yaşadım. Kredi kartıyla alışveriş yapmıştım maalesef. Sanal kartla alışveriş yapmamıştım. Benim kredi kartımdan da Asya'da bir ülkeden para çekildiği, o da nasıl olduğu bilmiyoruz arkadaşlar. Ben hayatımda en uzak gittiğim Asya ülkesi Türkmenistan, onun ötesine geçmedim. Ama Tayvan'dan arkadaşlar benim kredi kartımdan bir şeyler alınmış. Allah'tan yüksek miktarda değil, 50 euro kadar bir para harcanmıştı. Biz bunu bankaya bildirdik ve bankadan ben bu parayı geriye aldım ama öyle kolay da olmadı. Bu konuyu hatırlatmak isterim. Tüm izleyicilerimizin sanal kartla alışveriş yapmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.